الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مدد رسول مدد سادة مدد رسول ما شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة واصلة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki akrabanın akrabaya verdiği sadaka hem sadaka hem sıla-i rahimdir. Yani sıla-i rahim en mühim şeydir. Bereket için, şey için. Onun için akrabaya verilen sadaka katmerli olur. Hem sadaka alır hem sıla-i rahim yapmış oluyorsun. İki defa sevap kazanmış oluyor insan. Bazen yani ziyaret edemezsen, öyle sadaka gönderirsen hem sadaka yerine geçer hem ziyaret etmiş gibi olursun, yani kesmemiş olursun akrabalığı. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-sadakatu alel miskin sadakatun ve hiye ala zir rahim isnan sadakatun ve sılatun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yoksula yani fakire sadaka vermek bir sadakadır. Yani o bir sevap kazanmış olur. Akrabaya sadaka vermek ise hem sadaka hem sıla-i rahim olmak üzere iki sadakadır. Yani hem fakire bir sayılır ama fakir yani akraban varsa ona sadaka verirsen hem sadaka olur hem sıla-i rahim olmuş olur. O da sadakadan da daha mühimdir. Sıla-i rahim hem berekettir hem imana her türlü iyiliğe vesiledir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ma'rufin sadakaten ve ma anfaqa muslimun min nafaqatin ala nefsihi ve ahlihi kutibe lehu biha sadakatun ve ma vaqa bihi el-mar'ul muslim ardahu kutibe lehu bihi sadakatun ve kullu nafaqatin anfaqaha el-muslim فعلى الله خلفها والله ضامن إلا نفقة في بنيان أو معصية. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her iyilik bir sadakadır. Yani iyilik yapsan da o sadaka yerine geçer. Yine yardım etsen falan yoldan taşı kaldırsan, insanlara yardım etsen o da sadaka sayılıyor. Yani sırf parayla değil de o sadaka niyetini yaptıktan sonra hepsi sadaka olur. Müslüman kişi kendi nefsine ve ailesine bir harcama bulunduğu zaman bu kendisine sadaka olarak yazılır. Yani ailesine, kendisine yapılan şey o da kendisine sadaka olarak yazılır. Müslüman olan. Kişinin namusunu korumak için verdiği sadakadır. Yani o da yani namusuna korumak için para verirse, şey yaparsa o da sadakadır. Müslüman kişinin verdiği sadakası bedeli Allah'a aittir. Yani o verdiği sadaka Allah'a aittir. Allah onun ecrini Allah verir. Bina yapmakta ve masiyette harcananlar dışındaki sadakalar Allah'ın güvencesi altındadır. Yani bina yapılır. Yani kendisi için bina yapacaksa ama ihtiyaçlı diye o sadaka sayılmaz tabi de masiyette vereceği harcamalar o da sadaka sayılmaz. Yani kendisine masiyet için yapacaksa şu kötülük yapmak için bir şey para verirse haram yapmak için para verirse o sadaka sayılmaz. Zaten ondan hariç hepsi sadakadır. Onlar Allah Azze ve Celle'nin güvencesi altındadır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا اَعْتَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتُهُ فَهُ صَدَقَةٌ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kişinin eşine verdiği her şey sadakadır. Yani eve verdiğin sadaka, o boşa gitmiyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَدَمِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin evine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine yaptığı harcamalar kendisi için sadakadır. Yani hiçbir şey Müslüman olduğu ki vakit insanın her şeyi Allah Azze ve Celle ecrini, mükafatını verecektir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَعَلَ أَحَدِكُمْ اِذَا أَرَادَ أَنْ تَصَدَّقَ لِلّٰهِ صَدَقَةً تَطَوَّعًا اَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ
إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها ولهم مثل أجورهما بعد أن لا ينتقص من أجورهما شيئا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eğer sizden biri nafile olarak Allah yolunda bir sadaka verirse, Müslüman iseler anne babasına versin. Baba. Yani o yahut onların yaşamıyorlarsa onların da sadakası olarak ve bütün verdiği sadakalar anası babasının içinde de katsın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakanın sevabı anne ve babasının olduğu gibi onlardan bir şey eksilmeden onlar kadar kendisine de sevap yazılır. Yani o niyet ettiği, böyle verdiği vakit onlar da aynı sevabı kazanmış oluyorlar. Onun sevabından bir şey eksilmiyor. Onun için yani devamlı bu şey aklımızda kalsın. Hep bütün yaptığı iyilik, hasenat, namaz, niyaz, anama babama da geçmişlerime de söylerse hepsine gider. O ecri sevap da sana gene aynı yazılır. Hiçbir şey eksilmez senden. Yani senin sevabını alıp da oraya eksilecek diye bir şey yok. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefakatul racul ala ehli sadakatun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin ailesine yaptığı harcaması sadakadır. Yani her türlü harcama, yiyecek, içecek, giyim, kuşam, onların evlilikte, şudur, ne varsa yani bütün ihtiyaçlarını nafaka dedi yani verdiği şeyler, harcamalar sadakadır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem خُذِي مِنْ مَالِهِ بِمَعْرُوفٍ وَيَكْفِي بَنِيكِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hanım sahabeye hitap ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sana ve çocuklarına yetecek kadar kocanın malından al diyor. Yani o kocasının malından ne kadar ihtiyaç varsa al demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanım sahabeye. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينتقص بعض من أجر بعض شيئا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadın kocasının evinden israf etmeksizin infak ederse kendisine infak ettiğinin sevabı vardır. Yani bu kocası ihtiyaç yardım için, çoluk çocuğa için evinin masrafını yapan kadın o verdiği kendisine infak ettiğin sevabı vardır. Onda sevap yazıyor kocasının. Kocasının da malı kazanmasından dolayı sevap vardır. Yani bu mal kocasının diye o da kazandı diye onu da aynı sevap kazanmış oluyor adam. Hanımın kocası. Aynı zamanda malı koruyup kollayan hazinedara da böyle bir sevap vardır. Yani bir emanet koymuş sevap var. Yani oradan alıp da harcadıklarına vakit ona da sevap yazılmış olur. Bunlardan birinin sevabı diğerinin hesabından bir şey eksiltmez. Yani o verilen sevap aynı sevap kazanmış oluyorlar. Aynı zamanda eksilmiş olmuyor. Hepsi Allah ayrı ayrı vermiş oluyor o sevabı hepsine. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadın kocasının emri izni olmaksızın onun evinden harcamada bulunduğu zaman kocasının alacağı sevabın yarısı kendisine aittir. Yani kocası izin vermeden, haberi olmadan vermişse o da yarı ecrin gene almış olur. Yani o boşa gitmez. Sadaka Resulullah fîmâ kâle kemâ kâle. İlâ şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiram.
جميع الأنبياء والمرسلين القدماء الشرعيين، وإلى أرواح الأئمة الأربعة، وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية، خاصة إمام طريقة غوث الخليقة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا أبو خالد الجواني، مولانا شيخ شرف الدين درساني، مولانا شيخ عبد الله فارس درساني، مولانا شيخ محمد الحقاني، وسائر ساداتنا الصديقين، ومن حضرته وجواره من سيد وفانده رفاقه حاج مصطفى تراب الجملة من جيش الرجال شهid şehadalar hayırlarına gelmesi, şerlerin defolması için, dinle ahli saadeti için Allah Teala Fatiha.